Astronomların Tanrı'nın gözü olarak adlandırdığı bu bulutsu, aslında bir sonun değil, görkemli bir dönüşümün hikayesidir. Peki, James Webb Uzay Teleskobu'nun bu bulutsunun derinliklerinde gördüğü o tuhaf gaz düğümleri bize ne anlatıyor? Daha da önemlisi, bu gördüğünüz manzara neden aslında 5 milyar yıl sonraki Güneş sistemimizin ta kendisi? Bugün James Webb'in en güncel verileriyle hem bu gizemli yapıları çözüyoruz, hem de kendi yıldızımızın kaçınılmaz geleceğine bir yolculuk yapıyoruz. James Webb'in kızılötesi gözleri, Hellis bulutsusunun kalbindeki o meşhur gaz düğümlerine hiç olmadığı kadar yakından bakmamızı sağladı. Bu yapılar göründüğünden çok daha devasa. Her bir düğümün baş kısmı bizim tüm Güneş sistemimizin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde. Arkalarındaki o ipliksi kuyruklarsa Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin tam 1000 katı uzunluğa ulaşıyor. James Webb bu düğümlerin içinde özellikle yoğun moleküler hidrojenin korunduğunu bize göstererek bu yapıların kimyasal zenginliğini kanıtladı. Peki bu düğümler nasıl oluştu? Merkezi yıldızdan yayılan, saatte milyonlarca kilometre hıza ulaşan aşırı sıcak ve hızlı rüzgarlar, yıldızın daha önce dışarı attığı soğuk gaz tabakalarına çarpıyor. Tıpkı suya çarpan yağ damlaları gibi pürüzsüz gaz katmanları bu şiddetli çarpışmayla parçalanıyor ve bu muazzam düğümlere dönüşüyor. Ve bize şunu gösterdi. Bu düğümlerin içi, merkezi yıldızın yakıcı radyasyonundan korunan güvenli bölgeler. Yani buralar, gelecekte yeni dünyaların ham maddesi olacak karmaşık moleküllerin ve organik bileşiklerin korunduğu kozmik birer depo olabilir. Peki neden Hellis bulutsusuna bakmak, geleceğimize bakmak gibidir? Bizim Güneşimiz de Hellis'i oluşturan yıldızla benzer bir kütleye sahip. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş, çekirdeğindeki hidrojeni bitirdiğinde bir kırmızı deve dönüşecek ve dış katmanlarını, yani gelecekteki gezegenlerin tohumları olacak o kıymetli gaz ve toz bulutlarını nazikçe ama kararlı bir şekilde uzaya üfleyecek. İşte o an, bugün Hellis'te gördüğümüz o muhteşem halkalar, gaz düğümleri ve ipliksi lifler bizim sistemimizde de oluşacak. Güneşin kalbinden geriye kalan tek şey ise, dünya boyutlarında ama aşırı yoğun bir beyaz cüce olacak. Hellis'in merkezinde parlayan o küçük noktaya baktığımızda, aslında Güneşimizin gelecekteki cesedini görüyoruz. Bugün bu gaz düğümlerini kızılötesiyle görebiliyoruz. Yarın belki de o düğümlerin içindeki kimyasal karmaşanın nasıl yeni yaşamların temelini attığını doğrudan kanıtlayacağız. Hellis'e bakıp hem sonu hem de başlangıcı görebiliyoruz.